Bugün boksör, Ronjim üyesi, iç mimar ve benim de yakın arkadaşım Barış Aralık'ı konuk ediyorum. Barış, ne haber? İyidir Kerem, sen nasılsın? Sağ ol. Davetin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Boksa karşı ilgin nasıl başladı? Senelerdir biliyorsun Mali Hoca ile zaten çalışıyoruz. Boks çok güzel bir kere, yani koordinasyonumu sağlayan bir spor. Özellikle bu şantiye temposunda kafayı toparlamak gerekiyor çünkü biliyorsun. Bizim işler çok stresli olabiliyor. O arada o öğlen buraya kaçmak benim için çok önemli, yani her şeyim yani. Eğer ben buraya kaçamazsam, o boksu yapmazsam kesinlikle kafamı toparlayamıyorum yani. O çok önemli. Bir de genelde mesela insanlar mimarları böyle daha masa başı olarak bilirler ya. Ben öyle değilim abi. Aslında işiniz daha çok sahada da değil mi? Her şey sahada canım. Hayır, şimdi şöyle, masa başında çalışmaya uygun insan var. Bir de sahada olmayı seven insan var. İkisini de yapmayı seven insan var. Ben hani ikisini de biraz yapıyorum ama sahaya daha sanki uygunum gibi. Hareketli bir insanım çünkü. Ben dayanamıyorum ya, şu anda burada duramıyorum zaten, anladın? Peki masa başında planladığın, çizdiğin şeyi uygularken özellikle neye dikkat ediyorsun? Yani orada doğru insanları seçmek önemli mi şantiyede? Yani tam aklındakinin gerçeğe realize olmasında nelere dikkat ediyorsun? Ya çok güzel bir soru aslında da şimdi tabii şartlara göre değişiyor. Mesela bir anda yeni bir ev alıp pat diye anahtarı verip yarın başla diyen çok sevdiğimiz ahbaplarımız, müşterilerimiz var. Arıyorsun ekibi mesela, adam başka yerde 3 ay yokum diyor. İkinci alternatif de öyle, üçüncü alternatif de öyle. Sen de bu sefer seviyeyi düşürmek yerine diyorsun ki ben hani başka bir ekip getireyim, biraz orada risk alayım diyorsun. Onu da tabii ki yönetmenin kendine has dinamikleri var. Orada da deneyim önemli. 25 senedir bu işi yapınca bazı tüneller değişiyor insanda yani. Orada ama Kendine göre fiziksel sorun olarak atik olmak senin için önemli. Ondan dolayı da... Çok. Mental sağlık için bir kere yani bedenin sağlam olması gerekiyor. Gerçekten güzel bir atasözüdür zaten, biliyorsun. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani ben mesela sırtımla ilgili sorunlarım var. 25 yıl evvel bir trafik kazası yapmıştım. Sırtım ağrımaya başlıyor. Bu stresle de alakalı bir şey. Ama sırtımı kuvvetlendirdiğimde, eğer formumdaysam sırt ağrısı çekmiyorum. Sırt ağrısı çekmeyince zihnime odaklanabiliyorum. Olası problemleri daha hızlıca çözebiliyorum tabii ki. Spor çok önemli yani. Peki biraz önceki yorumundan yola çıkarak sevdiğin müşteri tipi nasıl? En sevdiğin, böyle çalışmayı en çok sevdiğin? Çok güzel. Çok güzel. Onu kendime ben çok sorarım aslında. Saygılı insan. Tam bu yani. Bütçesi hiç önemli değil. Ya bütçe zaten bir kriterdir ama etik anlamda önemli değil. Çünkü tasarımcı kendini zorlamalı da zaten. Mesela çok düşük bütçeyle işler de gelebiliyor. İnanılmaz bütçeler işler de gelebiliyor. Bir tasarımcı için bunların hepsi, bir İngilizce kelime kullanmam pek sevmem aslında ama bir challenge aslında. Yani bir mücadele daha doğrusu. Mesela şöyle diyeyim ben size. Hiç unutmam. 3000 metrekare bir bina yapıyordum ben. Bayağı yani yıktık, yapıyoruz falan. İnanılmaz büyük bir iş, çok güzel bir iş. Hiç kıramayacağım bir insan dedi ki ya biz evimizin banyosunu yenilemek istiyoruz. 7 metrekare mesela. Bu orada bir şey var, bir mücadele var yani, anlatabiliyor muyum? O ölçekten çıkıp oraya gelmek öyle bir beyni esneten bir şey ki müthiş de bir antrenman aynı zamanda. Değil mi? Yani bir beyin jimnastiği, bu da bir spor değil mi? Projelerine baktığımda onu fark etmiştim. Yani çok büyük projeler de var. Atıyorum villalar olsun, binalar olsun. Sonra bir bakıyorum, diyorum ya fuarda şey yapmış. Tabii fuar standı yapıyoruz. Tabii ki. Tasarlamış. Tabii ki. Yani o aslında senin hep böyle hep bir mücadeleye girdiğini de gösteren bir şey. Şimdi bizim iş biraz tıp gibi aslında. Yani spesifikleşmeye başladı. Yani atıyorum kulak burun boğaz dahiliyeci, ne bileyim beyin cerrahı, kalp cerrahı gibi düşün. Dallanmaya başladı bu konu ama tasarımcılık ana çatı nihayetinde. Yani siz bir paspastan ya da bir bardaktan başlayıp koskoca bir binaya, belki bir havalimanına gidebilirsiniz. Kenti bile tasarlayabilirsin. Tabii ki uzmanlığının sınırladığı noktalar var. Mesela bir iç mimar olarak uzmanlık anlamında durman gereken bir yer var. Ama hayal gücünü durduramazsın. Kanunların çizdiği sınır var ya, oraya gelip ondan sonra nasıl diyeyim, legal anlamda o uçlara gidebilecek insanlardan bir ekip kurup sen o formu vererek onların teknik çözümleriyle ilerleyebilirsin mesela. Hayal gücünün sınırı yok. Önemli olan burada dediğim gibi designerlık, tasarımcılık, yani çok önemli. Ama tabii regülasyonlar burada çok mühim. Mesela havalimanı işi geldi diyelim, değil mi? 1500 tane regülasyon var. O konuda uzman bir ekip kurup
Sen de hani istiyorsan onun lider olup yapabiliyorsan bunu becerebiliyorsan bir havalimanında yapabilirsin. Sınırı yok. Ama keyfin bilir paspas da tasarlayabilirsin. Orada mesela bir tane benim bildiğim, tanıdığım ve konuşmayı da sevdiğim bir dostum var. O da daha çok böyle askeri üsleri tasarlamak ve şantiyesini, uygulamasını yapmak üzerine özelleşmiş. Uzmanlaşmış o konuda. Uzmanlaşmış. Mesela dedim ne alaka yani, böyle o kadar fazla şey anlattı ki, işte bomba düştüğünde ne yapılacağını biliyor. Tabii. İşte o üstle ilgili her şeyi biliyordu. Böyle hani şu müteahhite verdik de bu yapsın gibi değil yani, uzlaşmış birisine vermişler. Yani senin uzmanlaşmayı sevdiğin bir alan var mı, ya da daha çok böyle bir tasarımcı gözüyle mi bakıyorsun? İşte gerçekçi olmak lazım. Bir kere piyasa şartları denen bir şey var. Bunu kimse inkar edemez. Yani nihayetinde sizin bu ofisi döndürmeniz gerekiyor. Gelir elde etmeniz gerekiyor. Siz de ana çatı kendinizi bir tasarımcı olarak görüyorsunuz. Mesela bir villa geldi ama bir iş yeri geldi onun yanında. Yani ne yani, ben sadece villa yapıyorum, iş yeri yapmam mı diyeceksiniz. Ya ben öyle biri değilim mesela. Aksine yapmadığım bir şey geldiği zaman nörolojik açıdan da kendime büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu müşteriyi uyararak. Mesela vakti zamanında bir restoran işi gelmişti. Siz yaptınız mı dedi daha önce. Ben de ona şunu söyledim. Çizim kursunda yıllar evvel yaşadığım bir olayı anlattım ona. Bütün anatomiyi artık ezberlemiştik. Her şeyi çizer haldeydik. Bir gün bir mısır koçanı koydu eğitmen. Öğrencilerden biri kalktı, dedi ki ama siz bize mısır koçanı çizmeyi öğretmediniz. Bu da bunun gibi bir şey. Ya sen zaten ana iskeleti biliyorsun. Dinamiklerini öğrenmişsin sen. Yani restorancılıkta böyle bir şey. Tamam, uzmanlaşma var, kabul, ama sen o zaten temeli aldığın için restoranın dinamiklerini mal sahibiyle beraber ya da işverenle beraber hızlıca kavrama yeteneğine sahipsin sen. Şöyle düşünün, mesela restoran daha önce yapmadı. Daha önce restoran yapmış biri ömrü boyunca restoran mı yapmıştı? O da bir yerden başladı, doğru değil mi? Ya da villa diyelim. Çok restorana bağladık konuyu ama villa. Adam hiç villa yapmadı ama 50 tane restoran yapmış mesela. Şimdi bu adam villa yapamayacak mı? Saçma. Adapte olabilen bir insansa eğer konuya ve temeli, ana fikri doğru aldıysa, matematik gibi bir şeydir tasarımcılık bu arada. Ucu çok açık bir konu yani, tabii ki. Mesela baktığında toplumun dogmalarından da sıyrılabilmişsin aslında. Ve ekonomik olarak, çok özür dilerim lafını kesiyorum. Ekonomik olarak buradan özellikle genç meslektaşlarıma söylüyorum. Ekonomik olarak ayakta kalmanız gerekiyor. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede. Çok önemli. Doğru fiyat politikası, yani müşteriye de zarar vermeyeceksiniz. Ofisiniz de dönecek. Geleceği de düşünerek doğru fiyatlandırma. Sakıp Sabancı'nın sözüdür rahmetli. Yıllar önce bir yerde sohbet etme şansı bulmuştum. Hep demişti bana, fiyat, fiyat, fiyat. Hakikaten öyle yani. Doğru fiyatlandırma. Eğer ofisiniz hayatta kalamazsa bunların hiçbirini yapamazsınız. İlla ofis açmak zorunda da değilsiniz. Freelance birisiniz ya da bir yerde çalışıyorsunuz, değil mi? Bir yerde çalışıyorsanız da bir kariyeriniz var sizin. Bu sefer de bir çalışan olarak ofisler arası network'te bir kariyeriniz var sizin, doğru değil mi? Derler mesela X ofiste Hasan var, süper bir designer'dır. Daha iyi bir ofise geçer, daha iyi. Belki patron olmak istemiyordur, o başka bir şey. İnsanın kişiliğinde olan bir şey o. Barış, tasarımcılıktan bahsetmişken duyduğum sağlam bir kaynağa göre Kim acaba? lise sıralarında çok güzel araba çizermişsin. Çizerdik, evet. 90'lı yıllar. O zaman E30, E34 BMW'ler vardı. Ya Türkiye'de de araba yok bu arada yani. En lüks araba Renault 11 Flash falan. Ondan sonra böyle çok boomer laflar etmek istemiyorum ama tabii yaş 45, şimdi bizim 70'lerde doğduk, biraz kaçmaya başladık sanki oralara. Ama hala güzel otomobillerdir biliyorsun. Paranla alamıyorsun temizini şu an. Ben çok sıkılırdım derslerde, açık söyleyeyim yani. Yani insanı böyle bir şablona sokmaya çalışıyorlar ya. Abi sen bir karesin ya da bir yuvarlaksın, seni diğer forma sokmaya çalışıyor. O tornadan çıkartmaya çalışıyorlar. Toplumsal açıdan doğru olabilir tırnak içinde bir yere kadar. Ama kendinizi orada görmüyorsanız, ki ben öyle görmüyordum. Yani her zaman o mor inek derler ya, o mor inek görüyordum kendim yani. Hani abi orada bir sürü inek var, ben moru mavi diyordum yani. En başta kendi ailemle çok çatıştım ben o konuda mesela. Derse giriyorsun. Abi not düşük yani, çünkü ilgimi çekmiyor. Ezbere dayalı bir eğitim sistemi. Ya sıkıntıdan ölüyordum yani. Anlatamam. Ne yapacağım? Çizim yeteneği de müzisyenlik gibi doğuştan gelen bir şey. Çizmeye başlıyordum. Arabalar derken işte arkadaşlarım beğenmeye başladı. Aa, ne kadar güzel çiziyorsun falan. Sonra annem fark etti. Efendime söyleyeyim.
Annem sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki bir hocaya göstermiş. Ya bu herif dersleri takip etmiyor ama bak çok güzel çizmiyor mu falan demiş. Ondan sonra adam bakıyor, hakikaten bu herif çiziyor ya demiş. Derken beni tanıştırdılar sağ olsun. Ondan sonra bana dedi sen Mimar Sinan'a girebilirsin dedi, yani yap bunu bence. Tabii ailem de diyor ki ya bu herif zaten ders çalışmıyor. Hakikaten bu herif girebilir mi acaba Mimar Sinan'a falan diye heveslendiler. Sonra girdik. Bak doğru yolu bulduk yani orada. Ama gidip de hayır bu adam mali müşavir olacak deselerdi, düşünebiliyor musun beni mali müşavir olarak yani? Bak benim babam mesela yeminli mali müşavir. Mesleğinde inanılmaz kariyer yapmış, çok başarılı bir adam. Ama o benim babam yani. Ben başka bir kişiliğim. Mesela babam ona çok saygı göstermiştir. Teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Hep benim önümü açmışlardır yani. Oradan aileye bağlayayım, bence bu önemli bir konu. Çünkü dediğin gibi genç izleyici çok fazla. Yani aileyle o uyumu sağlamak çok önemli. Yani derdi aileye anlatmak çok önemli. Haklısın, evet. Matematik, edebiyat, tarih, bunları gerçekten bilmek gerekiyor. Bunlar mimarlık bile yapsan, tasarımcılık bile yapsan her şeyin temeli bunlar yani. O integrali bileceksin yani. Ama hangi yoldan gideceğine erken yaşta karar vermek zorundasın ve burada da işte içgüdüler çok önemli. İçgüdüden kastım ben zengin olacağım değil. Ya abi herkes ister onu. Mesele o değil. Ama düşünsene milyarlarca insan istiyor bunu. Senin ne farkın var onlardan? İşte o farkı o serüvende kendin bulacaksın. Bir de hedefin zengin olmaksa geçmiş olsun. Ben herkese söylüyorum. Sen işini doğru bir yap, tamam mı? Hakkını zaten alırsın bir şekilde yani. Oradan da oraya bir geçiş yapalım bence. Orada ben şunu fark etmiştim mesela, özellikle son 5 yıldır 10 yıldır arkadaşlarımla konuştukça etrafta çok fazla böyle ben şirket sahibi olmak istiyorum diyen insanlar, ama soruyorsun yani ne yapmak istiyorsun, hani hangi konuda özelleşeceksin, hiçbirinden tık yok. Bilmiyor çünkü. Yani insanlar hep sonuca odaklanmış, dediğin gibi işte zengin olacağım, ne bileyim işte ünlü olacağım ya da şirket sahibi olacağım. Ama nasıl yapacağını tam olarak bilmiyor. O da bir serüven değil mi zaten? Onu Kesinlikle. Yıllarca kendini bil lafı güzel bir laftır. Yani yıllarca kendini öğrene Evet. bir yerde diyorsun ki tamam ya ben hani mimar olacağım. Evet. Tamam ya ben iş insanı olacağım. İşte bu tefekkür aslında, yani insan o tefekkürü yapmalı. Ben şunu soruyorum. Saygın bir insan mı olmak istersin? Yoksa hiç saygı duyulmayan, hatta arkasından küfür edilen zengin bir adam mı olmak istersin? Varlıkla zenginlik arasındaki farkı anlatamıyoruz yani. Özellikle bu son yıllarda başladı. Eskiden herkes bunun farkındaydı. Varlık çok başka bir şey. Varlık yani bir saygı duyulmak, işini doğru yapmak, değil mi? Esas kapıları açan şey bunlar değil mi? Sen Kerem mesela, sen başarılı bir iş adamısın. Ben mesela sana çok güveniyorum her zaman. Çok genç. İleride seni Forbes'un kapağında göreceğiz. Bekliyorum onu. Bir iş vereceğin zaman bakıyorsun adam ya da kadına, kadın ya da adama. Onun kişiliğine, duruşuna, enerjisine bakıyorsun, doğru değil mi? O an o işi yapamıyor olabilir ama öğrenebileceğini hissediyorsan onda ısrar ediyorsun. Kendini geliştirmek isteyen insan zaten belli ediyor yani. Terbiyeli bir insanda benim hayat tecrübem, yani terbiyeli efendi bir insanda zaten bu potansiyel hep oluyor. O da ne? Yani kişiliği oturmuş bir insan. O tefekkürden geçmiş. Ona çok inanıyorum ben gerçekten. O serüveni yaşamak biraz lazım. Acele de etmemek lazım. Hızlı olmakla acele etmek arasında fark var. Hep hızlı olmaya çalışıyor. Acele ediyor herkes. Hayır, hızlı olmak başka bir şey. Bir soru daha sormak isterim sana. Arabalardan yola çıkarak. En sevdiğin araba? Aha, çok zor bir soru ya. Genelde ben Porsche'ye kayarım biraz ama bir Ferrari F40'a da hayır demem yani. Tabii. Peki spesifik bir model var mı? Yılıdır. Yani işte F40, yani Ferrari F40 mesela olabilir. Ama Porsche dersen benim de eskiden sahibi olduğum 1986 Carrera 3.2 Boxer motor. Bir de Ruf beyin falan vardı benim arabada. O zaman yani satmak zorunda kaldık. Çok şey değildi, bu kadar bulunmaz değildi. Keşke satmasaymışım ama şimdi onu söylüyoruz eşimle beraber. Fulya da çok severdi onu eşim. O kadar arabadan F40'ı seçmen senin aslında zevkli olduğunu gösteriyor. Yani abi F40 yani bilmiyorum. Kim hayır der ki F40'a? Peki neden F40? Yani iç tasarım mı, dış tasarım mı? Ya aslında şöyle, yani F40 çok özel bir otomobil. Zaten performans olarak zamanının çok ilerisinde bir otomobildi F40. Buna bilgisayar oyunlarının da etkisi oldu tabii.
O zaman Test Drive diye bir oyun vardı Amiga'da mesela. Amiga 500'de. Orada işte bir Porsche 959'du sanırım. Onunla beraber oynardık. Ben hep F40'ı seçerdim. Uzun vadede daha iyi giderdi. 959 kısa hızlanmada daha iyi giderdi. Sonradan 959'a dönmüştüm. Yanılıyor olabilirim 959'da yanılmıyorsam. Efendime söyleyeyim. Ya iç mekan tasarımında çok bir özellik yoktur aslında. Arabanın bütünü çok özel. Heykel gibi bir şey. Zaten yine yanılmıyorsam Pininfarina tasarlamıştı o arabayı. Öyle olması lazım. Bakmak lazım. Şimdi yanılıyorsam düzeltirler zaten. Bayağı bir eleştiri alırız yani. Ne diyorsun lan sen? Pininfarina değil falan. Ama öyleydi yani. Kolay kolay yanılma. Efendime söyleyeyim. O yılların zaten iç mekan tasarımları çok yalın. Yani çok sade. Ben o basitliği de biraz seviyorum açıkçası. Mesela şimdiki otomobillerde beni en rahatsız eden şu. Gitgide otonoma doğru gidiyoruz ya. Onun altyapısını hazırlamaya başladılar adamlar. Onu nereden anlıyoruz? İşte şu hem maliyeti düşürmek için böyle tek bir cam ekran yapıyorlar. Sen havalandırma açacaksın. Ulan direksiyonu bırakıyorsun. Dur ulan ayağı nasıl alacağız? 50 tane menüye giriyorsun falan. Peki kışın eksi 10 derecede eldivenlerle arabaya bindin. Kartalkaya'dasın, kayak yapıyorsun. Eldivenlerle arabaya bindin abi, tamam mı? Hayal edelim şimdi. Böyle eldivenler var, donuyorsun, tamam mı? Hadi ayarlasana. Eldiveni çıkartman lazım. Yani kapasitifse o ekran, ucuna bir fiber dikiyorsun. iPhone cep telefonlarında da öyledir mesela. O dokunmatik ekrana hani ucuna fiber iplik dikmen lazım ki temas hani müdahale edebil diyor ona mesela. Ya zahmetlere bakar mısın? Bir de araba kullanıyorsun tekrar. Hız sınırı içinde gidiyoruz 140'ta, tamam mı, otobanda. Onu görmeden yani basman gerekiyor. Değil mi? Yani o tuşa basman gerekiyor ya da ona müdahale etmen gerekiyor. Dikkatini sen buraya aldın. Şimdi bu ileride şöyle gelişecek. Her şey tamamen otonom olduğunda o düğmeye evet ihtiyaç duyamayabilirsin. Ki analogdan asla bence %100 vazgeçilmemesi gerektiği kanaatindeyim ben. Çünkü nihayetinde hatırla, iPhone ilk çıktığında da Steve Jobs ne demişti? Dünyanın en iyi pointer'ı ne demişti? Parmak. Parmak. Tamam mı? Biz böyle dizayn edilmiş biyomekanik robotlarız baktığın zaman, tamam mı? Böyle dizayn edilmişiz biz. Şimdi sen o dizaynın dışına çıkıyorsun. Bu arada lafını balla böleceğim. Şöyle bir şey var. İnsanoğlunun diğer hayvanlardan daha gelişmiş olmasının en büyük nedeni elleri, kolları. Tabii. Çünkü yani biz normalde çok çabuk ölebilen varlıklarız. Ama ellerden, kollardan dolayı o kadar gelişmiş varlıklar yapmışız ki bizi koruyorlar. Tabii Yani ki. araba olsun, uçak olsun, ne bileyim işte binalar olsun. O dediğin çok doğru. Ondan kaybolmamamız lazım. Ya sesli komuta bağlıyorlar ya her şeyi. Çok güzel bir şey görmüştüm. Evdeki her şey sesli komutla, tamam mı? Alexa ışığı aç, yok efendim onu kapa, bunu aç falan diyor, tamam mı herif? Sonra herif ondan dişçi randevusu alıyor. Diş doktoruna gidiyor, tamam mı? Herif kanal tedavisi falan oluyor. Basıyorlar iğneyi, böyle şişiyor herifin ağzı, tamam mı? Salyalar akıyor falan. Eve geliyor abi herif. Anahtar yok. Artık her şey bitmiş ya. Kapıyı aç diyemiyor herif. Yağmur başlıyor, kapının önünde kalıyor adam. falan oluyor adam, bak düşünebiliyor musun? Ha şimdi bir de çıkar der ki ulan o zaman elin kırıksa ne yapacaksın? Abi yani konuşamadıktan sonra el çözülür ya, anladın mı? Ama konuşamıyorsan işin zor yani. Peki iç mimarlıkta o elde ettiğin işte bilgilerden günlük hayatına yaşayan mesleki dezenformasyon var mı? Acılı bilgiler onlar. Hepsinin bir kesiği var burada, hepsinin bir yarası var. Güldüğüme bakma yani, sen içimde olsa yani. Ne acılar ne acılar abi. Mesleki deformasyon tabii ki var. Şöyle mesela Fulya ile eşimle sinemaya gidiyoruz diyelim. Diyelim değil öyle yani, gittiğimiz zaman. Matrix'e gitmiştik abi yıllar önce yine. Abi herif ateş ediyor, tak 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 tak, ağır çekim koşuyorlar falan böyle, tamam mı? Mermerler patlıyor falan. Herkes ooo diye izliyor efektleri. Ben böyleyim. Vay göt, o mermeri nasıl astılar lan oraya? Bak mesela. Abi çıktım, o yıllarda o kadar internet de baskın değil böyle, hani istediğin bilgiye kolaylıkla ulaşamıyorsun. Ulan vay yavşak diyorum, nasıl astı lan o mermeri oraya? Abi araştıra yani düşüne o zamanki bilgim kısıtlı olduğu için o mermeri oraya nasıl asabileceğini o an mesela bilemedim. Ama o beni düşündürdü bak mesela. Hani ben filmden koptum abi orada. O mermere taktım ben. Onu oraya nasıl astı? Araştırdım, buldum sonra. İşte herif gizli bir kanca koymuş oraya. Onun arkasına epoksiyle başka bir kanca daha bağladılar. Tabii teknik terimleri var da şimdi basit anlatıyorum. Efendime söyleyeyim, o sürgülü bir şey gibi, kırlangıç geçme deriz biz ona aslında. Şöyle asıyorsun, itiyorsun, otomatikman yer çekimine karşı koyuyor. Çünkü hani basıyı alıyor oradan falan filan. Bak mesela, şimdi hayata böyle baktığın zaman
Tamam mı? Yani genç tasarımcılar için yine söylüyorum. Hayata biraz böyle bakmak lazım. Böyle baktığın zaman da bilgin artıyor. Mesela hatırlar mısın, sana geçen yemek yerken peçeteden bir örnek vermiştim mesela. Genelde standart peçetelerde şöyle bir şey vardır. Ortası yumuşaktır. Kenarında da pütürlü bir şerit vardır mesela. Şimdi mesela düşünün diyeceğim. Demeyeceğim. Hemen anlatmamız lazım. Ortasıyla genelde ağzını silersin değil mi? Suyunu alırsın bir. Ağzına bulaşan şeyi. Tamam mı? Kenarıyla da zımpara yaparsın. Çünkü yağ donar. Birlikte orada burada. O peçetenin kenarıyla al diye tasarlamış herif sana bunu. Abi sen onu anlattıktan sonra peçetelere eskisi gibi bakamadım. Bakamazsın abi işte. Yani düşünce kalıbını değiştirmek lazım. Herkes tırnak içinde güzel bir yer yapabilir. Güzel bir araba tasarlarsın. Tamam mı? Ama o 2+2 4 edecek yani. Yani işlevsel olmalı. Çıkış noktan her zaman odur. Ya sana... Mühendisliğin bittiği yerde tasarımcılık başlar derler ya. O mühendislik kısmını atlayamazsın işte. Ya Instagram'da böyle fotoğraf koymak için mekan tasarlanmaz. Ya da otomobil tasarlanmaz. Önce o mekan doğru çalışacak. Elinden geldiği kadar. Ben mükemmel yapıyorum ya da başkası mükemmel yapıyor diye söylemiyorum. Akademik bir şablonumuz var. Onun üstüne varsa bir yeteneğin var. Onun üstüne de varsa vizyonun vardır. Mimar Sinan'dan genelde tanıştığım insanlarda işlevselliğe çok önem veriyorlar. Adamların kafası şu abi. Kullanmıyorsan istediğin kadar güzel olsun umurunda değil. Çalışacak. Abi mesela Önce çalışacak. Orada da şimdi benim de bir sürü yerlerim olduğu için hep bu mimar tarafını düşündüğüm ettiğim bir de hobim de olduğu için mesela bir sürü mimarla ya da mimarımsı insanla tanışıyorum. Beni en çok irite eden şey ne biliyor musun? Abi adam, kadın çok güzel böyle estetik tasarımlar yapmış ama uygulamada sıfır. Yani hiçbir örneği yok. Hiçbir anlamı yok. Ama inanılmaz bir reklam vermiş kendisine. Çıkıyor mesela böyle seminerlerde mimarlıkla ilgili şeylerden bahsediyor. Ama sorsan mesela nereyi yaptın ya da uygulamasını sorsan anlatamıyor. Kimisi konuşur, kimisi yapar. Yapar olmak lazım biraz. Çünkü tekrar ediyorum, sen hayallerini o üçüncü boyuta, yani kullanılır hale getiremezsen hikaye bunlar yani. O işleri geçeceksin. Bana palavra sıkma yani. O mekan çalışacak ya. Abi bak, hayatta her şey var şimdi, tamam mı? Şimdi sen yaşlanıyorsun, karınla kavga ediyorsun, sakatlık geçirebilirsin, ameliyat olabilirsin. Değil mi? Yani belli fonksiyonların çalışmayabilir. Bütün bunları düşünerek tasarlayacaksın mekanı. Olmaz diye bir şey yok. Al işte, benim dizim sakatlandı biliyorsun. Ne kadar güzel antrenman yapıyorduk. Durduk yere saçma sapan merdivende bacağım döndü yani. Değil mi? Ondan sonra da bir de kayakta üstüne fibula kemiğini kırdık. Üstüne tuz biber ekti yani. Şu an neredeyse bir şey yapamaz hale geliyor idim. Ama hayır dedik biliyorsun seninle. Hayır, biz devam edeceğiz. Üst gövde çalışacağız. Değil mi? Geldik burada Mali Hoca ile beraber. Üst gövdemizi çalışıyoruz abi. Ama bırakmıyoruz yani. O hayat devam ediyor orada. Ama sakatlandığın zaman özellikle bu mekan tasarımının önemini çok daha iyi anlıyorsun. Çünkü abi eve gidiyor, bak duştasın mesela değil mi? Ya dizim ağrıyor ya, oturmam lazım. O tutunma varı orada olacak yani. Ben şu an çok iyi formunda olabilirsin. 1 saniyelik iş bunlar. Çapraz bağını kopartman ya da bir yerini kırman. Barış Aral'ın ödediği en sert bedel neydi? Çok güzel. Çok yüksek meblağda bir mutfak yaptırmıştık. Bir villa yapıyorduk yine. Ama iyi para ödedik yani mutfağa. Nasıl diyeyim ya, çok riskli bir karardı, tamam mı? Hani yapılmamış bir kombinasyon denemeye çalıştık. Bir de 2006'lı yıllar bunlar. Piyasa bu kadar zengin değildi açıkçası çeşitlilik anlamında. Biz farklı malzemelerden başka bir şey yaratmaya çalıştık. Çok hesap kitap yaptık. Onu oraya entegre ettik. Ciddi uğraştık. Taktık. Beğenmedim. Olmadı yani. Büyük hayal kırıklığıydı benim için. Çok cesaretimi kıran bir şeydi. Müşteri geldi, bağırdı çağırdı, ağzından salyalar çıktı. 1 ayı buna mı harcadın sen diye. Ne yaptım biliyor musun? Özür diledim. Dedim ben dedim bunun bedeline katlanacağım. Ben dedim bir şey denedim. Çizimleri size göstermiştim. Ama bu dedim sizin suçunuz değil. Yani sorumluluğu var gibi görünüyor ama aslında hayır. Sen o sorumluluğu alman lazım. Çünkü nihayetinde bu kişi sana güveniyor ve sen o çizimi getir, adamın yüzünde görüyorsun zaten kararsızlığını. Tabii o başarısızlığın sebepleri de var aslında. Ben hala belli konularda ikna edebilseydim o bütünlük içinde onun güzel olacağına inanıyorum, hala inanıyorum. Ama diğer elemanları ikna edemediğim için o elemanları oraya koyduğumuzda çok sakil durdu yani. Dolayısıyla da sorumluluk kimde? Ama hak ediş belli. Parasını ben ödedim. $10.000 rahat yani.
bugünün tabii 10 bin dolarlık bir şeydi yani. Zaten o kadar kâr edecektik o işten. Hepsi gitti. İş bitti. Ekstra işler gitti. Tabii müşteri ekstraları görünce haliyle şunu düşünüyor. Ulan bu şimdi orada hata yaptı. Acaba ekstradan mı? Oralara mı yükleyecek? Ben de tabii yıllar önce güzel bir söz duymuştum. Sen önüne bak. Sağa sola saparsan hendeklere düşebilirsin. O zaman da eline yüzüne gözüne bulaştırırsın. Biraz etik, ahlaki de bir durum. Adam gibi tırnak içinde söyledim. Hayır dedim, ben buraya hiçbir şey eklemedim. Siz dedim bu listeyi bakın, araştırın. Bir problem varsa biz dedim karşılayacağız. Eğer fiyatlarda tutarsızlık varsa. Biz dedim size bahsettiğimiz kârı koyduk. Bu listeyi de ben size veriyorum dedim. O araştırmasını yaptı. En doğal hakkıdır. Döndü sonra tamam Barış'cığım dedi. Ödemesini yaptı. Ondan sonra ben tabii bu arada yeni mutfak yaptırdım. Ama adamın mutfağı olmadığı için ne oldu? Otelde konaklatmak zorunda kaldık. Ama kendisi de büyüklük yaptı. Otel parasını bize rica etmedi. Hala da görüşürüz. Ondan sonra evinden şu an çok memnun. İstediği gibi mutfak da oldu. Risksiz bir mutfak yapıldı. Ondan sonra hala da görüşürüz yani, aramızda gayet iyidir yani. Aslında, çünkü hatamızı kabul ettik orada. Evet. Ve aslında en başta konuştuğumuz gibi tamamen ilişki istikrarına odaklan. Her şey ticari değil ya. Yani arkandan küfür yemek istemezsin gerçekten. İyi bir şey değil yani. Memnuniyetsizlik olabiliyor yani. Bu olabilir. Önemli olan gidişatta onu yakalamak. Ben ne demiştim sana? Bazı konuda fazla ısrar etmemek lazım. Çünkü neden biliyor musun? Yani kişinin beyni, karşı tarafın beyni programlanmaya başlıyor bu sefer. Argümana dönüyor yani. Sen ne yaparsan ya ben bunu istemedim. O orada yaşayacak ama buna saygı göstermen lazım. Ama bir yandan onun da sana saygı göstermesi lazım. Çünkü designer sensin. O tasarım yapacak kişi de sensin. Senin vizyonuna da güvenmek zorunda. İşte o balans, bütün mesele o açıkçası. Yani bir takım çalışması. Öyle müşteriyi dışarıda bırakarak falan olacak iş değil yani. Kendine yapamazsın mekan. Şimdi gustosu olan birisi olarak dünyanın her yerini seçebilirsin. Nereyi seçerdin? İstanbul. Birincisi buralıyım. İkincisi çok arkadaşım, çok dostum var. Üçüncüsü çok dinamik bir şehir. Bunlar iyi tarafları. Yani bir seçenek çok. Ondan sonra kalbim burada, gönlüm New York'ta. Kalp gönül paralel görünüyor ama yani New York İstanbul'a çok benzeyen bir şehir. Ama günün sonunda İstanbul ya. Bir kere Türkiye, yani vatanımdayım yani her şeyden önce. Ki ben çok kolay adapte olabilen bir insanım. Yani koy beni New York'a hiç sırıtmam yani. Yaşarım orada. Yani yaşamışlığım da var. Ama ya İstanbul be. Barış çok sağ ol. Yine güzel bir sohbetti. Ne demek efendim, her zaman. Her zaman. Her gün spor salonunda göreceğim. Geliyoruz canım, zaten seviyoruz. Süpersin.